1960'ların Türkiye'sine gittiğinizde karşınıza ilginç bir tablo çıkar. Ülke araç ithal etmekte zorlanıyor, döviz yok, ulaşım bel kemiği ise hala at arabaları ve birkaç yabancı kamyonun elinde. Tam bu dönemde devlet bu böyle gitmez diyerek radikal bir karar alır. Türkiye'nin kendi kamyonunu üretmesi. Bu karar sadece bir fabrika kurmak anlamına gelmiyordu. Ülkenin ekonomik bağımsızlığı için atılmış en büyük adımlardan biriydi. Ve bu adımın arkasında dönemin devlet başkanı Cemal Gürsel ile Amerikalı dev otomotiv üreticisi Chrysler vardı. Bugün Türkiye'nin ilk gerçek kamyon fabrikasının nasıl kurulduğunu, hangi şartlarda hayata geçirildiğini ve nasıl bir miras bıraktığını konuşacağız. Hazırsanız 1960'lara gidiyoruz. Hadi başlayalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye savaşların, darbelerin ve ekonomik çalkantıların gölgesinde büyümeye çalışan genç bir ülkeydi. Demir yolları vardı, birkaç montaj hattı vardı ama gerçek anlamda bir otomotiv sanayisi yoktu. Ülkede kullanılan kamyonların neredeyse tamamı dışarıdan ithal ediliyor, üstelik yedek parçadan bakıma kadar her şey dövize bağlı yürüyordu. İşin daha da kötüsü Türkiye'nin döviz rezervi neredeyse bu ihtiyacı karşılayamaz durumdaydı. Devlet Planlama Teşkilatı o dönemde otomobil ve binek araçları lüks olarak değerlendiriyor, ülkenin asıl ihtiyacının kamyon olduğu açıkça belirtiliyordu. Çünkü yol yapımı, tarım, taşımacılık, inşaat hepsinin yükünü çeken tek araç kamyondu. Ama ithalat yasaklanmıştı. İthalat yasaklanınca üretim başlamış gibi görünüyordu. Ancak durum gerçekte çok farklıydı. Montaj hattında birleştirilen Ford, International gibi kamyonlar hala dışa bağımlıydı. Şasi dışarıdan geliyor, motor dışarıdan geliyor, döviz dışarı çıkmaya devam ediyordu. Sadece Türkiye'de birleştirilmiş oluyordu. Devlet bunu fark etti ve masaya net bir politika koydu. Türkiye'de kurulacak yeni fabrikalar aracın en az kritik parçalarını burada üretecek, montaj usulü değil, gerçek üretim yapılacak. Ülkenin ekonomik şartları, teknoloji açığı ve taşıma ihtiyacı tek bir soruyu kaçınılmaz kılıyordu. Kendi kamyonumuzu üretmezsek bu ülke nasıl kalkınacak? İşte Chrysler AŞ fikrinin tohumu tam bu dönemde filizlendi. Türkiye artık montajla idare etmek yerine tamamen kendi kabinini, kendi kasasını, zamanla kendi motorunu üretmek istiyordu. Ve bu ihtiyacı fark eden ilk büyük yabancı ortak Amerika'nın dev otomotiv şirketi Chrysler oldu. 1960'ların başında Türkiye artık kararını vermişti. Montajla zaman kaybetmek yerine gerçek üretime geçilecek. Ülkenin ihtiyacı olan kamyonlar yerli fabrikalarda üretilecekti. Bu hedef için tek şey eksikti. Bu sanayi hamlesini taşıyacak güçlü bir ortak. Tam bu noktada sahneye Chrysler Corporation çıktı. Dönemin devlet ve hükümet başkanı Cemal Gürsel, Amerika'nın en köklü otomotiv devlerinden biri olan Chrysler'in temsilcilerini Ankara'ya kabul ettiğinde Türk otomotiv tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. Devlet açık ve net bir şart koydu. Kuracağınız fabrika montaj hattı olmayacak. Türkiye'de sıfırdan üretim yapacaksınız. Bu şart o dönemde Ford ve International gibi markaların yapmadığı bir şeydi ama Chrysler bu meydan okumayı kabul etti. Sonuç olarak 1962'de toplam 20 milyon sermaye ile Türkiye'nin ilk gerçek kamyon fabrikasının kurulmasına karar verildi. Ortaklık yapısı şöyle şekillendi. Sermayenin %60'ı Chrysler'e, kalan %40'ı ise Türkiye'nin köklü firmalarına verildi. Tatko, Çiftçiler ve Rıza Ruşen Sadıkoğlu grupları. Bu yapı aslında çok önemliydi çünkü devlet Chrysler'e kapıları tamamen açmamış, fabrikanın içinde yerli bir denge unsurunu da oluşturmuştu. Kurulan Chrysler AŞ'nin amacı çok netti. Kamyon üretmek, kamyonet ve otobüs karoseri yapmak, yedek parça üretmek ve zaman içinde tüm mekanik aksamı Türkiye'de üretir hale gelmek. Yani bu sadece bir üretim hattı değil, Türkiye'nin otomotiv bağımsızlığının temeli olacak bir sanayi atılımıydı.
1962'de karar resmileşti. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan İsmet İnönü ve ilgili bakanlar imzaya attı. Fabrikanın temelleri atıldı ve böylece Türkiye'de ilk kez yabancı bir otomotiv devi ülke içinde tam kapsamlı bir kamyon üretim ekosistemi kurmaya başlamıştı. Türkiye'nin 1960'larda büyük bir otomotiv hamlesi yapmasında Chrysler'in payı büyüktü. Peki ama Chrysler kimdi ve neden Türkiye'nin ilk gerçek kamyon fabrikasının arkasındaki isim oldu? Chrysler Corporation 1925 yılında Walter Chrysler tarafından kuruldu. Kuruluşundan yalnızca birkaç yıl sonra agresif bir büyüme stratejisi izleyerek Dodge Brothers'ı satın aldı. Plymouth ve DeSoto gibi markaları bünyesine kattı. Böylece marka düşük fiyattan lükse kadar her sınıfta araç üreten dev bir otomotiv ailesi haline geldi. 1930'lara gelindiğinde Chrysler dünyanın 3. büyük otomotiv üreticisi konumuna yükselmişti. 1936'da 1 milyon araç satmaları o dönem için inanılmaz bir başarıydı. Bu rakam Chrysler'in küresel anlamda ne kadar güçlü olduğunun göstergesiydi. Şirketin sembolü haline gelen Pentastar logosu sadece tasarım değil, bir güven işaretiydi. O dönemde Chrysler otomobil dışında havacılık, savunma ve endüstriyel motor üretiminde de ciddi bir bilgi birikimine sahipti. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Amerikan ordusunun ihtiyaçlarının yaklaşık %20'sini karşılayarak devlet tarafından özel olarak onurlandırıldı. Bu da Chrysler'i sadece bir araç üreticisi olmaktan çıkarıp stratejik bir teknoloji sağlayıcısı haline getirdi. 1960'lara gelindiğinde firma artık dünya çapında tanınan, yeni ülkelere yatırım yapan ve global ölçekte fabrika kuran bir markaydı. Türkiye'ye de tam bu dönemde adım attılar. Chrysler'in Türkiye'ye gelişi bir montaj hattı kurmak için değildi. Türkiye ise Chrysler için farklı bir hikayeydi. Sıfırdan kamyon üretmek. Bu nedenle Chrysler Türkiye'ye yalnızca marka gücünü değil, mühendisliğini, üretim tecrübesini ve otomotiv kültürünü de getirmiş oldu. Kısacası Türkiye kendine güvenen bir ortak arıyordu. Chrysler ise yeni bir üretim üssü kurmak için doğru bir ülke. Bu ortaklık iki tarafın da ihtiyacına tam oturan bir denklem oldu. 1962 yılında imzalar atıldıktan sonra Chrysler AŞ için geri sayım başladı. Türkiye artık montaj yapmanın ötesine geçip kendi kamyonunu üretecek bir fabrika kuruyordu. Yer olarak Gebze Çayırova seçildi. Hem İstanbul'a yakın hem de sanayi altyapısı için ideal bir bölgeydi. 2 yıllık yoğun bir hazırlık sürecinin ardından 1964'te fabrika kapılarını açtı. Bu tesis o dönem için oldukça modern sayılabilecek 8200 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyordu. Üretim planı çok netti. 750 kilogram, 2,5 ton ve 8 ton sınıfında 3 farklı araç üretilecekti. Motorlar ve aktarma sistemleri başlangıçta yurt dışından gelecekti. Ancak kabin, şasi ve kasa kuroseri gibi kritik bölümler Türkiye'de üretilecekti. Zamanla hedef motor ve şanzımanı da tamamen yerli hale getirmekti. Fabrika ilk yıl günde 6 ile 16 araç üretecek kapasiteye sahipti. Bu Türkiye'nin otomotiv endüstrisi için dev bir adımdı ve sonunda ilk modeller banttan inmeye başladı. XLV D100 tamamen çelik saçtan üretilmişti. Geniş kasası, otomobil konforuna yakın sürüşü ve şehir içi taşımacılık ideal yapısıyla dikkat çekiyordu. XLV D300 ise daha yüksek tonajlı bir kamyonetti. Balıkçılar, sebzeciler, küçük esnaf, kısacası hafif ticaretle uğraşan herkesin gözdesi olması hedeflenmişti. XLV D47 ilk gerçek orta sınıf kamyonumuzdu. Bugün efsane kabul edilen PD600'ün atası sayılır. Şehirler arası nakliye için tasarlanmıştı. Bu modeller sadece tasarım olarak değil, ülke şartları göz önüne alınarak geliştirildi. Türkiye'nin yolları sertti, hava koşulları zorluydu, yükler ağırdı. Bu yüzden Chrysler kabinleri köşeli, sağlam, yüksek görüş açısına sahip bir yapıyla üretildi. Şasi ve makaslar bizzat Türk mühendis ve işçilerin katkısıyla ülke şartlarına göre takviyel olarak tasarlandı. Bu araçlar dayanıklı olacak diye düşünülmedi, bizzat dayanıklı olmak zorundaydı. 1964'te üretim başladı ve o yıl toplam 321 araç üretildi. Bu sayı küçük görünebilir ama o dönem için devrim niteliğindeydi. Türkiye ilk defa gerçek anlamda kamyon üretmişti.
Chrysler AŞ 1964'te ilk kamyonları banttan indirdiğinde Türkiye'de kamyon pazarında beklenmedik bir hareketlilik başladı. Ülke yıllardır dışa bağımlı olduğu ağır vasıta ihtiyacını artık kendi fabrikasında karşılayabiliyordu. İlk yıl üretilen 321 araç hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün ilgisini çekmeye yetti. Türkiye'nin yol şartlarına uygun kabinler, sağlam şasi yapısı ve kolay tamir edilebilen mekanikler Chrysler kamyonlarını kısa sürede kullanışlı, güvenilir ve ekonomik araçlar haline getirdi. 1965'e gelindiğinde üretim 3 katına çıkarıldı ve 862 araca ulaştı. Bu dönemde D100, D300, D46 ve D47 modelleri farklı ihtiyaçlara yönelik olarak yaygınlaşmaya başladı. Belediyeler, tarım kooperatifleri, her sektör kendi ihtiyacına uygun bir Chrysler bulabiliyordu. Ancak markanın gerçek sıçraması 1966'da yaşandı. Devlet yerli üretimi desteklemek amacıyla 1778 adetlik dev bir sipariş verdi. Bu sipariş tek başına fabrikanın yıllar boyunca ayakta kalmasını sağlayan en büyük destek oldu. PTT'den karayollarına, TRT'den köy hizmetlerine kadar birçok kurum Chrysler kamyonlarını aktif olarak kullanmaya başladı. Bu dönemden sonra Chrysler sadece iç pazar için üretim yapan bir fabrika olmaktan çıktı. Türkiye'nin dışa açılan ilk ağır vasıta üreticilerinden biri haline geldi. Üretilen kabinler 1966'da Hindistan'a, 1967'de ise İspanya'ya ihraç edildi. Ardından Kolombiya'ya ve Amerika'ya yapılan ihracatlar Türk mühendisliğinin dünyada karşılık bulduğunu kanıtladı. Bu başarıların arkasında iki temel unsur vardı. Chrysler kabin ve şase yapısını ülke şartlarına göre özel olarak uyarlamıştı. Türk ustalar her yıl artan üretimle birlikte tecrübe kazanıyor, kalite yükseliyordu. Devlet siparişleri, ihracatlar ve artan iş talep birleşince Chrysler kamyonları Türkiye yollarında giderek daha sık görülmeye başladı. Artık şehir içi taşımacılıktan uzun yola kadar hemen her alanda Chrysler görmüş kamyoncu ifadesi bir güven simgesine dönüşüyordu. Chrysler AŞ'nin ilk yıllardaki üretimi hem iç pazarda hem de ihracatta başarı getirmişti. Ama asıl kırılma 1966'da sessizce ortaya çıkan bir prototip ile yaşandı. PD600. Bu model önce tek bir numune olarak üretildi. Chrysler mühendisleri Türkiye'nin coğrafyasını, yük taşımacılığını, iklim koşullarını tek tek incelemişti. Amaç sadece bir kamyon yapmak değil, Türkiye'nin uzun yol kültürüne uygun dayanıklı bir ağır vasıta üretmekti. 1967'de model seri üretime alındığında kimse bu aracın Türkiye otomotiv tarihinin en çok tanınan kamyonu olacağını tahmin etmiyordu. PD600 aynı yıl hem şehirler arası nakliyecilerin hem de devlet kurumlarının gözdesi haline geldi. Sebebi basitti. Sağlam şasi, yüksek torsiyon dayanımı, Perkins dizel motorunun güvenilirliği, basit, ekonomik ve kolay tamir edilebilir mekanikler, ağır yüke uygun makas ve aks yapısı. Bu özellikler bir araya gelince PD600 kısa sürede bitmeyen kamyon olarak anılmaya başladı. Model adındaki PD, Perkins dizel ifadesinin kısaltmasıydı. 6 silindirli direkt püskürtmeli ekonomik bir dizel motorla donatılmıştı. 130 beygir güç üreten bu motor, o dönemin yakıt şartlarında hem ekonomik hem de dayanıklı bir çözüm sunuyordu. RV hava basınçlı fren sistemi uzun inişlerde ve dağ yollarında frenlerin daha geç yorulmasını sağlıyordu. Bu da PD600'ü özellikle uzun yol taşımacılığında vazgeçilmez hale getirdi. PD600 öyle sevilmişti ki 20 yıl boyunca üretim hattından inmeye devam etti. 1967'den 1987'ye kadar tam 3777 adet üretildi. Bu sayı Chrysler AŞ'nin tüm tarihinde en yüksek üretim adeti demekti. Ardından PD700 ve PD800 gelse de hiçbiri PD600 kadar etki yaratamadı. Çünkü PD600 sadece bir kamyon değildi. Bir dönemin yol arkadaşı, nakliyecinin ekmek teknesi, şantiyenin vazgeçilmezi haline gelmişti. PD600'ün başarısı Türkiye'de büyük bir özgüven yaratmıştı. Artık kabin ve şasi üretmek yeterli değildi. Asıl hedef kamyonun kalbi olan motoru ve şanzımanı da Türkiye'de üretmekti. Bu amaçla 1969'da çok önemli bir adım atıldı. 2 Temmuz 1969'da dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in katılımıyla Türkiye'nin ilk ağır vasıta motoru ve şanzıman fabrikalarının temeli resmen atıldı. Planlanan yapılacaklar büyük hayaller içeriyordu. Perkins lisanslı ve yerli dizel motor üretimi, AEN şanzıman ve diferansiyel üretimi, yedek parça ithalatının sona ermesi, Türkiye'nin ağır vasıta sektöründe tam bağımsızlığa geçişi.
Kağıt üzerinde her şey mükemmeldi. Ama gerçek başka şekilde gelişti. Ekonomik sıkıntılar, siyasi belirsizlikler, yatırım ortamındaki istikrarsızlık ve 1970'lere yaklaşırken artan maliyet baskısı bu dev projelerin önünü tamamen kesti. Temeller atıldı, tesislerin yerleri belirlendi, hatta Chrysler mühendisleri teknik planlamayı bile tamamladı. Ancak fabrikalar hiçbir zaman üretime geçemedi. Peki neden gerçekleşmedi? 70'lere yaklaşırken ekonomik kriz patlamıştı. Döviz darboğazı daha da ağırlaştı. Chrysler tarafındaki küresel finans sıkıntıları arttı. Türkiye'de siyasi belirsizlikler yatırım ortamını zayıflattı. Proje maliyetleri öngörülen seviyelerin üzerine çıktı. Sonuç olarak atılan temeller tarihe karıştı. Üretim hiç yapılamadı. Fabrikalar açılmasa da bu süreç Türkiye'de kamyon mühendisliği kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladı. Chrysler AŞ yerli üretimin kalitesini arttırmak için fabrikada modern bir metalurji laboratuvarı kurdu. Bu laboratuvar yerli üretilen parçaların malzeme kalitesini test etti. Standart dışı parçaların üretimine girmesini engelledi. Türk mühendis ve teknisyenlerin yetişmesinde önemli rol oynadı. Yani motor fabrikası açılmadı ama Türkiye'de ağır vasıta üretiminin temel disiplini bu dönemde oluştu. 1970'li yıllar Türkiye için ekonomik çalkantıların, siyasi gerilimlerin ve daralan pazarların dönemi oldu. Bu ortam sadece tüketiciyi değil, ağır sanayi yatırımlarını da derinden etkiledi. Dışa bağımlı otomotiv firmaları Türkiye'deki geleceğini sorgularken Chrysler Corporation'ın küresel yapısı da ciddi bir dönüşüm sürecine girmişti. 1980'e gelindiğinde Chrysler, dünya genelindeki birçok ülkeden çekilme kararı aldı. Bu karar yalnızca ticari bir strateji değildi. Firma mali krizdeydi ve ABD dışındaki operasyonlarını küçültmek zorunda kalıyordu. 1980'de yapılan resmi bildirimde Chrysler Corporation elindeki tüm hisseleri Türkiye'deki yerli ortaklara devretti. Devlet Planlama Teşkilatı da bu durumu resmileştirerek şirketin artık tamamen Türk sermayeli bir şirket olduğunu duyurdu. Bu andan itibaren fabrika yabancı ortak baskısından tamamen kurtulmuş, kendi kararlarını kendi verecek bir üretim yapısına kavuşmuştu. Kısacası Chrysler gitti ama fabrika ayakta kaldı. 1980'lerden 1990'lara kadar üretim normal şekilde devam etti. Kamyonlar üretiliyor, PD600 hala talep görüyor, yeni modeller geliştiriliyor ve fabrika Türk taşımacılığın omurgasını oluşturmaya devam ediyordu. Ancak Chrysler'in çekilmesi birkaç önemli kırılmaya yol açtı. Yedek parça tedarik zinciri zorlaştı. Motor ve şanzıman konusunda dış firmalara bağlılık arttı. Global mühendislik desteği kesildi. Yeni model geliştirme maliyetleri yükseldi. Bu yüzden 1990'lara yaklaşırken fabrika Perkins'in yanı sıra Japon Hino ile de motor tedariki için anlaşmak zorunda kaldı. 2000'li yıllara yaklaşıldığında ABD'de Daimler-Benz ile Chrysler'in birleşmesi yeni bir hukuki tablo oluşturdu. Türkiye'de Chrysler isminin kullanılmasına artık izin verilmeyecekti. 2001'de gerekli tazminatlar ödendi, marka hakları geri alındı ve Türkiye'deki üretim Chrysler ismini kullanmayı bıraktı. Böylece 1962'de büyük umutlarla başlayan Chrysler ortaklığı yaklaşık 40 yıl sonra tamamen kapandı. Chrysler ismi tarihe karışınca fabrika üretimlerine Askam adıyla devam etti. 2003'te Çiftçiler Grubu tüm hisselerini satın alarak şirketin tek sahibi oldu. AS600'ün mirasını yaşatan modeller bir süre daha üretildi ancak Türkiye'nin ekonomik ve sektörel yapısı artık farklı bir noktaya gidiyordu. 2007 yılında toplu işten çıkarma yapıldı ve kısa sürede üretim tamamen durdu. Ama geriye ne kaldı? Fabrika 40 yıllık serüveni boyunca 165 binden fazla araç üretti. Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde, bir şantiyede, bir köy yolunda, bir limanda, bir nakliyecinin elinde mutlaka bir AS600 görmek mümkündü. Bugün bile o kamyonlar hurdalıkların bir köşesinde bile olsa Türkiye ağır vasıta tarihinin gurur simgesi olarak varlığını sürdürüyor. Türkiye'de kurulan Chrysler AŞ belki bugün üretim yapmıyor ama bıraktığı iz hala yolların hafızasında duruyor. Bir fabrika sadece kamyon üretmedi. Türkiye'nin sanayi kültürünü, mühendislik disiplinini kazandırdı. Binlerce ustanın elinden bir ekmek kapısı oldu ve PD600 gibi bir efsaneyi bu ülkeye kazandırdı. Gerçekleşmeyen motor fabrikaları, değişen ortaklık yapıları, krizler, çekilmeler, kapanmalar, tüm bunlara rağmen bu girişim Türkiye'nin biz de yapabiliriz demeye başladığı dönemin simgesidir. Bugün hala bir köy yolunda çalışan yaşlı bir AS600 görürseniz bilin ki o sadece bir kamyon değildir. Türkiye'nin kendi sanayisini kurma çabasını yaşayan bir hatırasıdır. Bu videoda Chrysler AŞ'nin kuruluşunu, yükselişini, zorluklarla dolu serüvenini ve ağır vasıta tarihimize bıraktığı mirası konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka Tarihi Araçlar belgeselinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.